Saygıdeğer izleyicilerimiz, Dünya Sağlık Örgütü'nden akıllara durgunluk verecek bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu açıklamaya göre Mart ayına kadar 2,2 milyon kişi hayatını kaybedecek koronavirüse bağlı olarak. Şimdi detaylarını sizlerle hemen bu açıklamanın paylaşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da bir numaralı ölüm sebebinin Covid-19 haline geldiğini itiraf etti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da Covid ölümlerinin gelecek yıl Mart ayına kadar 2 milyonu geçebileceğini söyledi. Evet, 2 milyon kişi Mart ayına kadar hayatını kaybedecek. Dünya Sağlık Örgütü, Britanya dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde Covid ölümlerinin 1,5 milyonu geçtiğini belirtti. Durumu çok ciddi olarak nitelendiren Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki 25 ülkede hastane yataklarının yetersiz durumda bulunduğunu da ekledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada şu anki gidişata göre 1 Mart 2022'de Avrupa'daki Covid ölümlerinin 2,2 milyonu geçmesi bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, ülkelerin önce aşı yaklaşımını benimsemesi gerektiğini ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, sadece Avrupa'da 2 milyonun üzerinde insanın Mart ayına kadar hayatını kaybedecek olduğunu söyleyen kurum Dünya Sağlık Örgütü. Bu çok önemli bir açıklama. Bizleri neler bekliyor? Bakın. Hastaneler doluyor, daha da dolacak. Hayatını kaybeden insanların sayısı etrafımızda artacak. Koronavirüse yakalanan, entübe edilen insanların sayısı artacak. Bunu da ben felaket tellallığı yaparak anlatmıyorum. Bizim gerçekleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte Dünya Sağlık Örgütü. Üzerine örgüt yok. Doktorların bağlı olduğu tüm dünyadaki koronavirüs organizasyonunun tek elden yürütüldüğü yer. Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor bunu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de hiçbir şekilde kurumun yapısı gereği tedbirlerin, sıvıların ya da bu koronavirüsle ilgili olarak atılan adımların yetersiz olduğu konusunda hiçbir eleştiri yapmıyor. Hiç kimse neden bu kadar kısa bir zaman zarfı içerisinde bu kadar hızlı bir şekilde bu vakaların yükseldiğini, sayıların arttığını sorgulamıyor. Sıvı dendi, vatandaş gitti sıvıyı oldu. Bunun yanı sıra maske, mesafe, 2G, 3G kuralları vesaire dendi. Vatandaş hepsini yaptı. %75'e en azından yaptı. Peki şu anda mevcuttaki sıvılanma oranı %75'e kadar yükselmişken Avrupa'nın pek çok noktasında neden vaka sayıları geçen yıldan daha çok? Yani neden? Bu kadar sıvı dendi. Sıvı yaptılar. Vaka sayılarına bakıyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Mart'a kadar 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. O zaman bu kapanma neydi? Bu sıvılar neydi? Alınan tedbirler neydi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Neydi? Kıymetli izleyicilerimiz, İnsanlık bunların elinde adeta birer oyuncağa çevrilmiş vaziyette. İnsanlar da bilmiyor. Siyasetçiler de bilmiyor. Bunlar da bilmiyor hiçbir şey. İnsanoğlu kaderine terk edilmiş. Şimdi Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya baktığımız zaman dünyanın koronavirüs merkezi oldu buralar, Avrupa. Şimdi bu ülkeler ekonomik olarak dünyanın en önde gelen ülkeleri. Refah düzeyi olarak dünyanın en önde gelen ülkeleri. Şimdi neden hastanelerdeki yoğun bakımlar doluyor o zaman? Niye yoğun bakım yapmıyorsunuz? Yoksa bilerek mi yapmıyorlar arkadaşlar? Daha çok insan hayatını kaybetsin diye. Bilerek mi arkadaşlar?
İnsanlar çaresizliğe sürükleniyor. Birileri çıkıp komple teorileri vesaireler anlatıyorlar. En azından birileri öyle tanımlıyor. Peki diyorlar ki yeni bir dünya düzeni. Sizce yeni bir dünya düzeni başlamadı mı? Yine sizce büyük sıfırlama deniliyor. Bu kadar insan hayatını kaybediyor. Büyük sıfırlama dediğimiz, yeni dünya düzeni dediğimiz bu kavramların altı dolduruluyor mu, doldurulmuyor mu? Hadi buyurun siz cevap verin. Ne olacak, neler olacak? İnsanlık şu anda gerçekten çok aciz durumda. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgında görüyoruz ki alınan kararların pek çoğu işe yaramadı. Özellikle de siyasetçiler, karar mercileri almış oldukları kararlarda sınıfta kaldı. Bugün Almanya'da vaka sayıları 100 bine doğru gidiyorsa, hayatını kaybeden insanların sayısı günlük 500'lere kadar geliyorsa, bu siyasetçilerin başarısından söz etmek doğru değil. Merkel gitti. 2 yılda Merkel bana göre çok başarısız. Krizi yönetemedi. Eğer doğru bir şekilde yönetseydi bugün Almanya'da hastaneler dolmazdı. Bugün Almanya'daki vaka sayıları artmazdı. Hayatını kaybeden insanların sayısı artmazdı. Çok sayıda vatandaşımız var hayatını kaybeden. Çok. 2000'in üzerinde sadece Almanya'da. İnsan hayatı bu siyasetçilerin eline terk edilmiş vaziyette. Tablo ağırlaşmaya devam ediyor. Daha da ağır olacak. Bunu ben söylemiyorum. Yetkililer söylüyor. İşte Mart ayına kadar 2,2 milyon kişi hayatını kaybedecek, ölecek diyor. İtiraf bu. En azından şeffaf bir kurum olduğunu düşünüyorum bu açıklamayla. 2,2 milyon kişi hayatını kaybedecek. Bu nedenle değerli izleyicilerim, bizi sıkıntılı günler bekliyor. Avrupa bir bataklığın içerisine saplanmış. Kendisine uzanacak aslında bir yardım elini bekliyor. Ne yardım elini uzatacak var, ne de kendisini bu bataklıktan çıkartacak bir çözüm yolu var arkadaşlar. Herkes kaderiyle baş başa. Şimdi diyeceksiniz ki amma da karamsar konuştun. Arkadaşlar, şimdi ben yanılıyorum diyelim. Son 1,5-2 yıl içerisinde bu siyasetçilerin söyledikleri tüm kararları yaptık değil mi? Aldıkları tüm kararlar, kapanmaysa kapanma, sıvıysa sıvı, oysa o değil mi? Pek çok insan yaptı. Haticeye değil neticeye baktığımız zaman bugün vaka sayıları 100 binlere sadece Almanya'da geliyorsa, Avusturya kapanıyorsa, Hollanda kapanma kararları için artık yeter diyorsa, kapanıyorsa, Almanya'da saat 22 ile 06 arasında aşı olmamış insanlar sokaklara çıkamıyorsa, nasıl bir yorum yapmamızı bekliyorsunuz? Çok mu başarılılar? Ben şuna isyan ediyorum arkadaşlar. Kaderimiz bu siyasetçilerin elinde birer oyuncak olmuş vaziyette. Vaka sayıları madem bu noktaya gelecekti, hayatını kaybeden insanların sayısı bu kadar artacaktı. Bu almış olduğunuz tedbirler neydi o zaman? Neydi arkadaş? Soruyorum. Şimdi şunu yapamam ben arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi görüyorum YouTube'da bazı gazeteciler, yorumcular şunu yapıyor. Almanya'da şu kadar vaka oldu, şu kadar öldü, şu da oldu, şu hastanede oldu, şöyle oldu, böyle oldu falan. Hadi size iyi günler. Şimdi teknoloji çağındayız. Bu haberleri siz elinizdeki cep telefonunuzdan anında ulaşıyorsunuz zaten. 10 saniyede. Benden önce benim videomu bekleyecek haliniz yok. Zaten biliyorsunuz. Ulaşıyorsunuz. Bunları anlatmak, vermek habercilik değil arkadaş. Vatandaşın kendisi zaten muhabir. Görüyor, duyuyor. Elindeki telefonla her şeye de. Görüyorum. Hiçbir gazetecinin sesi çıkmıyor. Tek yaptıkları şey aynı siyasetçiler gibi. Bu kadar kişi öldü. Bu kadar kişi işte
hastaneye yattı, bu kadar kişi entübe edildi, bu kadar kişi yoğun bakımda, yoğun bakımlar doldu. Bu kadar, başka bir şey yok. Neyi, biz gazeteciyiz? Böyle gazetecilik mi olur ya? Vatandaşın zaten her noktadan bu haberlere ulaşma imkanı varken çıkıp vatandaşın ufkunu genişletecek, geçmişten geleceğe onun vizyonuna ışık tutacak yorum yapmanız gerekiyor. YouTube'da görüyorum. Tek yaptıkları şey şu oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu. Niye eleştiriyorum meslektaşlarımı biliyor musunuz? Onlar da siyasetçilerin kervanına katılmışlar. Onlar ne derse onu yapıyorlar. Başka bir şey yok. Siyasetçiler doğru derse doğru, yanlış derse de yanlış diyorlar. Siyasetçilerin ağzına bakıyorlar. Kardeşim, çıkıp doğru düzgün bir şekilde yorum niye yapmıyorsunuz? Bu vatandaşın oyalandığını, vatandaşın sağlığının siyasetçilerin elinde birer oyuncağa çevrildiğini niye söylemiyorsunuz? Alınan bütün tedbirlere rağmen vaka sayıları bu kadar artıyorsa, bu insanların sağlıklarıyla bu kadar kolay oynanıyorsa eleştirecek nokta yok mu? Tek yaptıkları vaka sayısı açıklamak. Devam edin arkadaşlar siz açıklamaya. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konularla ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da yazın. Ben bu yorumların hepsini tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra sizlerden hasreten ricam, lütfen videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza hala abone olmadıysanız da mutlaka olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Böyle bir desteğinize ihtiyacım var. Bir like atmak sanıyorum bir şey kaybettirmez. Aynı şekilde kanalımıza da abone olmanızı sizlerden bekliyorum.